Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen farklı katmer tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Kenar kısımlarına 1 tatlı kaşığı kadar tuz, çeyrek demet maydanoz ekliyorum. Maydanozların sadece yaprak kısmını kullandım. Minik minik doğradım. Unu, tuzu ve maydanozu güzelce karıştırdım. Ortasını tekrardan havuz şeklinde açtım. 1,5 bardaktan biraz daha fazla olacak şekilde suyu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben 1,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. 200 milimlik bardak ile ölçtüm fakat büyükçe bir bardak kullandım. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına bunu da açıklamak istedim. Hamur toparlıyorum. Toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra en az bir 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yarım yemek kaşığı kadar unu eleyerek masaya aldım. Hamuru dikkatli bir şekilde yoğuruyorum. Dikkat ederseniz unun hepsini kullanmıyorum. Yeteri kadar undan destek alarak hamuru toparlıyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Poşetin içerisinde kendini iyice saldı. Poşetin içerisinden çıkartıyorum. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 4 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra rahat bir şekilde açılması için 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa bir 20 dakika kadar daha dinlenebilir. Ne kadar dinlenirse o kadar rahat açılacaktır. Hamuru ben 10 dakika kadar dinlendirdim. Kenara alıyorum. Hızlı bir şekilde açma işlemine başlıyorum. İlk etapta merdane yardımı ile biraz büyütüyorum. Daha sonra oklava ile devam ediyorum. Dilerseniz sadece merdane ile açabilirsiniz. Oklava ile daha eşit olduğu için ben oklava kullandım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeyi yeteri kadar açıyorum. Hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. 200 gram kadar tereyağını erittim. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Hamurun her yerine değecek şekilde bol miktarda sürüyorum. Yağı ılık kullanmaya dikkat edin. Sıcak kullanıldığı zaman ister istemez biraz az sürmüş oluyorsunuz. Koyulaştıkça sürdüğünüz zaman daha güzel oluyor kıvamı. Fırça yardımıyla sürüyorum.
İç malzemesi olarak ben köy peyniri kullandım. Dilerseniz patatesli veya sade olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz kare, isterseniz yuvarlak olarak da ayarlayabilirsiniz. Bir tane de yuvarlak olarak hazırlıyorum. Katladıktan sonra kenara alıyorum. Üzerini bir buzdolabı poşetiyle kapattım. Üzerinin kurumaması için. Açtığım bezeyi yağladım. Köy peynirinden bu şekilde serpiştiriyorum. Yağlı olduğu için çok fazla kullanmadım. Sizler dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra gül şekline getiriyorum. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra isterseniz elinizle yavaş yavaş büyütebilirsiniz veya bir merdane yardımıyla açabilirsiniz. İlk hazırlamış olduğum katmerlerden başlayarak bu şekilde büyütüyorum. Dediğim gibi isterseniz merdane ile açabilirsiniz. Bu şekilde de çok kolay ve pratik bir şekilde açılıyor. Kenara alıyorum. Hızlı bir şekilde diğerlerini de açıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru tavanın büyüklüğüne göre açtım. Tavayı ocağa aldım. İyice ısıttıktan sonra çok az sıvı yağ sürüyorum. Yağ sürdükten sonra hazırladığım katmeri içerisine yerleştiriyorum. Orta ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Ara ara altını kısıyorum. Ara ara yükseltiyorum. O şekilde pişiriyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İlk olarak yuvarlak olanlarını pişirdim. İlerleyen dakikalarda kare olanlarını da pişiriyorum. Ayrıca birçok katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok sevilen, çok beğenilen kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Katmerlerimin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi,
Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.